Bu videomuzda Dependency Management nedir, yöntemleri nedir onlardan bahsedeceğim. Dependency Management en basit tabirle kullanacağımız kütüphaneyi bir şekilde elde edip onu yönetmek demek. Genel yazılım dillerinde 4 farklı Dependency Management yöntemi var. Birincisi kütüphanenin kaynak kodlarını projemize ekleyip kendi makinemizde kendi compiler'ımızla compile edip sonra kütüphaneyi kullanmak. Ancak bazı kütüphanelerin kaynak kodları gizli. Mesela Microsoft'un Win API'yi, grafik kütüphanesi DirectX. Bu kütüphanelerin CPP dosyalarına erişmeniz imkansız. Dolayısıyla size verilen sadece .lib ve .dll dosyalarını kullanabilirsiniz. O da bizi ikinci maddeye götürüyor. İkinci madde lib ve dll dosyalarını bir şekilde sahip olduktan sonra bunları kendi targetlarımıza linkleme yapma yöntemi. Target ne demekti? Önceki videolardan hatırlayalım. Bir kütüphane executable dosyası veya bir komut, script çalıştırılan şeye target deniyordu. Üçüncü yöntemimiz ve bence de en basit yöntem bir paket yöneticisi kullanmak. Paket yöneticisi ile bir ton özelliği kolaylıkla erişebilir ve bu dependency management belasından minimum muhtemel hasarla atlatmanıza olanak sağlar. Dördüncü yöntem ise CMake özel fetch content yöntemi. Onu bu videoda değinmeyeceğim. Biz bu kursta en basit ve hızlı olan üçüncü yöntemi kullanacağız. Birçok dependency manager arasında ben Microsoft'un VC Package paket yöneticisini kullanacağım. Açıklamaya verdiğim siteye girelim. İndirmeye başlamadan önce mevcut kütüphanelerimize bakalım. Browse Packages seçeneğine basıyorum. Şu an 2656 kütüphanenin olduğunu söylüyor. Aramaya SFML yazalım. Güzel, en baştaki ImGUI SFML ve üçüncü normal olan SFML var. Bu kütüphaneleri projemizde kullanacağız. Buradan SFML'e tıklıyorum. Buradan Features kısmına tıklıyorum. SFML'in her bir target'ı için hangi kütüphaneleri dependency olarak kullandığını gösteriyor. Versiyon kısmında versiyonlarımız var. Port Content'te ise gerekli bilgileri tıklayarak okuyabilirsiniz. Yukarıdaki VC Package ikonuna tekrardan tıklıyorum ve buradan Get Started seçeneğine tıklıyorum. Bizi Microsoft'un dokümantasyon sayfasına attı. Eğer çok istiyorsanız dokümantasyonu buradan baştan aşağıya okuyabilirsiniz. Ben sağdan bir alttaki Install and Use Packages with CMake seçeneğine tıklıyorum. Terminal olarak zaten PowerShell kullanacağız. Bize aynı zamanda Git lazım. Eğer sisteminizde henüz Git yüklü değilse Git Download yazdıktan sonra çıkan ilk seçenekten hemen Git indirmeye başlayın. Birinci aşama VC Package'in kaynak kodunu indirelim. Buradaki Copy tuşuna basıyorum. Şimdi indireceğimiz klasörü kolay kolay silmememiz gerekiyor. O yüzden düzgün bir konuma yapıştıralım. Ben buradaki C konumunu seçtim. Buraya Open in Terminal diyerek burayı yapıştırıp Enter'a basın. Ben daha önce yaptığım için onun yerine müzik klasörünü kullanacağım. Buraya Open in Terminal diyorum. Kopyaladığımız kısmı seçip yapıştırıyorum. İndirmemizin fazla uzun sürmemesi gerekiyor. İndirmemiz bittikten sonra ikinci aşamayı şuradaki şu konsol komutunu kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Bu VC Package klasörüne gidiyor. Daha sonra içerisindeki bu bat dosyasını çalıştırıyor. Klasörümü tekrardan yeniliyorum ve VC Package klasörünün olduğunu görüyorum. Bunun içerisine giriyorum ve dosya konumunu buradan kopyalıyorum. Şimdi Edit, System, Environment Variables yazmanız gerekiyor. Bunu Enter'a basıyorum. Şimdi environment variable eklememiz gerekiyor. Buraya bir kez tıklıyorum. Ve buradan new seçeneğine tıklıyorum. VC pkg alt-root yazıyorum ve kopyaladığım şeyi yapıştırıyorum. Sizde bunun c2.vcpkg olması gerekiyor. Peki bu environment variable ne işe yarıyor? Yapay zeka videosunu hatırlayın. Orada aslında bir bat dosyasında bunu otomatik yapmıştık. Çalıştıracağımız bir dosyayı illa o konumun içine girip orada .exe dosyasını çalıştırmak yerine terminalde bir komut ile nerede olursak olalım istediğimiz konumdaki istediğimiz dosyayı çağırmamızı sağlayacak. Tekrardan VC Package'in içerisine geldim. Buradan Script seçeneğine tıklıyorum. Buradan Build Systems ve vcpkg.cmake. Bunu Copy as Path seçeneğine tıklıyorum ve tekrardan New diyorum. vcpkg alt-cmake yazıyorum. Tab'a basıyorum ve bu dosya konumunu tırnaklarını kaldırarak yapıştırıyorum. Buradan Browse File seçeneğine tıklayarak
yine vcpkg.cmake'e yapıştırabilirsiniz. Ben şu anda zaten yaptığım için OK tuşuna basmayacağım. Ben de yine aynı şekilde c2.vcpkg'nin içerisinde. Bu iki seçeneğin de sizlerde şu an gördüğünüz gibi olması gerekiyor. OK'ye basıp tamam diyorum. Şimdi terminalinizi kapatın ve tekrardan açın. Şimdi yazdığımız environment variable çalışıyor mu onu kontrol edelim. Echo yazıyorum. Dolar işareti env 2 nokta. Şimdi komutumuzu girebiliriz. vcpkg cmake yazdığım zaman şimdi verdiğimiz komutun konumu buraya print olması gerekiyor. Yine echo dolar env vcpkg root yazarsam vcpkg'in dosya konumunun buraya print yapılmış olması gerek. Şimdi test aşamasına geçebiliriz. Dokümantasyonuma tekrardan geldim. Bu Setup with Project kısmını geçiyorum. Çünkü az önce zaten onu hallettik. Şuradaki Make'dir kısmını kopyalıyorum. Şimdi hızlıca örnek bir proje oluşturacağız. O yüzden bunu rastgele bir yere yapabilirsiniz. Ben bunu yine müzik klasörüme geliyorum. Open in terminal diyorum ve yazılan komutu yapıştırıyorum. Şimdi müzik klasörünü tekrar yenilersem buraya Hello World klasörünün oluştuğunu görebilirsiniz. Dokümantasyonuma tekrardan geliyorum ve bu komutu kopyalıyorum. PowerShell'e geldim ve yapıştırıyorum. Hello World klasörümüzün içerisinde iki farklı dosya oluştu. Şu yukarıdakine tıklıyorum. Bu klasör kısaca VC Package'in repository'sini ve hangi sürümün kullandığını gösteriyor. Bunu kapatıyorum. VC Package JSON ise bizim dependency'lerimizin isimlerinin bulunacağı yer. Ancak henüz hiçbir şey olmadığı için içi boş olacaktır. Geri dokümantasyona geldim. Şimdi FMT adında bir kütüphane varmış ve bunu eklememizi istiyor. Bunu tekrardan copy ediyorum. PowerShell'e geldim ve yapıştırıyorum. Şimdi VC Package JSON'u açarsam eğer gördüğünüz gibi dependency içerisine FMT eklenmiş oldu. Şimdi cmakelist.txt'yi oluşturabiliriz. Ancak ben bunu C line'da yapmak istiyorum. O yüzden tekrardan klasörüme geldim. Dosya konumunu kopyalıyorum. C line'a gelip buradan Open seçeneğine tıklayıp yapıştırıyorum. Bu klasörü seçebiliriz. Select Folder seçeneğine basıyorum. Trust dedikten sonra projemizi açıyorum. Güzel, C-Line projemizi açtı. Şimdi CMake dosyasını oluşturabiliriz. Şimdi root klasörüne geldim. Sağ tık, new, cmakelist.txt'ye basıyorum. Ve cmakelist.txt oluştu. Bunu yine elle yukarıdan file deyip cmakelist.txt olarak da yazabilirdik. Geri dokümantasyonuma dönüyorum. Buradaki cmakelist kısmını kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Hızlıca cmake dosyasında neler yazıyor onu öğrenelim. Minimum cmake'in minimum required versiyonunu söylüyor. Projemizin ismi ve Find Package kısmı. Burası çok önemli. FMT adını bir paket bulmamızı istiyoruz. Find Package, vs Package'ın indireceği kütüphaneyi bul demek. VC Package ile kuracağımız kütüphanelerde config, cmake dosyası bulunur. Bu dosya kısaca birçok ayar yapacağından projeyi compile edip linklerken alabileceğimiz hataları minimuma indirir. Bu config kelimesi ise o config.cmake dosyasında bulunur. Ve son olarak required ise eğer paket bulunamazsa hata vermemizi sağlar. Add executable exe dosyası oluşturacak. İsmi Hello World, source olarak ise helloworld.cpp verilmiş ama henüz onu oluşturmadık. Son olarak Hello World egzesi için FMT adlı kütüphaneyi Hello World ile linklemesi gerektiğini söylüyoruz. Dokümantasyona tekrardan geldim. Biraz aşağı iniyorum. helloworld.cpp'nin adını kopyalıyorum. Buraya source file, şu cpp kalabilir. Hello World yazıyoruz. Burayı kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi CMake liste sağ tıklayıp Load CMake Project kısmına tıklarsam bir hata alacağım. Çünkü CMake VC Package dosya konumuna erişebilmesi gerek ki VC Package'i çalıştırabilsin. Bunun birçok yolu var. Biz CLion'dan devam edelim. Shift ile her yerde arama yapma penceresini açıp VC Package olarak aratıyorum. Ve buradaki seçeneğe tıklıyorum. Bir pencere açıldı. Buradan artı tuşuna basıyorum. Name ve URL olduğu gibi kalabilir. Buradaki Directory kısmına tıklıyorum. Az önce indirdiğimiz VC Package'ın dosya konumunu seçip buradan Select Folder seçeneğine tıklıyorum. Diyor ki VC Package zaten kurulu. İçindekiler paket yöneticisi olarak davranılacak diyor. Tam da istediğimiz şey. OK diyorum. Şimdi CMake tekrardan çalıştı. Eğer ilk defa bir paketi kurmaya çalışıyorsanız sisteminizde compile edilecek. Biraz uzun sürebilir ancak bir kere kurulduktan sonra artık her zaman cache'in kendisi otomatik kullanmaya başlayacak. Bende şimdi gerekli kütüphaneler indirildi ve işlem tamamlandı.
bana bu FMT paketini nasıl kullanabileceğimi gösteriyor. Burada tam da bizim yaptığımız gibi find package fmt config required yazmışız. Daha sonra target link libraries kısmından tıpatıp aynı şeyi yazmışız. Şu main placeholder, yani bizim şu add executable'da verdiğimiz ismin target ismini olduğu gibi veriyoruz. Her kütüphane kendi kafasına göre farklı build mantığı oluşturmuş olabiliyor. Bu VC package ise içerisindeki tüm kütüphanelerin birbirleriyle maksimum uyumluluk içerisinde en kolay şekilde build yapmamıza olanak sağlıyor. Şimdi VC package penceresinin aslında ne yaptığını göstermek istiyorum. Az önce bir hata almıştık. Bu pencereden bir şeyler yaptık ve hata düzeldi, değil mi? Aslında en temelde yaptığı şey, bu debug kısmından edit CMake profiles kısmına tıklarsam CMake'e verilen bir argümandan ibaret. Bu değişkenin değeri ise bizim VC package CMake environment variable'a eklediğimiz komutun dosya konumuyla aynı. Eğer ben burayı silip OK dersem tekrardan aynı hatayı alırım. Ya bunu az önce gösterdiğim şekilde halledeceğiz, ya da ikinci satıra geliyorum. Set cmake toolchain file. Şimdi dosya konumunu yapıştırmamız gerekiyor. Yine edit environment variable yazdıktan sonra çıkan pencereden environment variable seçeneğine tıklıyorum. vc package cmake, bunu tıklayıp buradaki konumu kopyalayıp yapıştırıyorum. Ancak Windows'taki en sinir bozucu hatalardan biri bu slash'lerin ters olması. O yüzden geri alıyorum. Çift tırnak içerisine tekrardan yapıştırıyorum ve her bir slash'e ekstra bir slash daha ekliyorum. Şimdi tekrardan çalıştırmak için CMake cache'i resetliyorum. Reset CMake cache seçeneğine tıklayarak resetleyebilirsiniz veya pause tuşuna basarak da resetleyebilirsiniz. Şimdi gördüğünüz gibi tekrardan çalıştı. Şuradaki run tuşuna basarsam Hello World yazısını görmüş olacaksınız. Bir diğer yöntemi göstereceğim. Burayı da siliyorum. Buraya çift tırnak, dolar işareti, env, curly brace, vc package cmake yazarsak ve tekrardan pause tuşuna basarak cache'i sıfırlıyorum. Yine toolchain'in sorunsuz bir şekilde bulabildiğini görebilirsiniz. Tekrardan run tuşuna basıyorum ve projemiz başarılı bir şekilde çalışıyor. Benim VC Package için anlatacaklarım bu kadar. Dokümantasyonu buradan okumayı bırakabiliriz. Ancak eğer isterseniz dokümantasyonu okumaya devam edebilirsiniz. Sonraki videomuzda artık projemize başlayabiliriz.